Herkese merhaba. Uzun süredir üzerinde çalıştığım, WordPress için geliştirdiğim aslında bir eklenti var. Yakından takip edenler zaten bu eklentiyi, bu projeyi biliyorlar. Nedir bu proje? Bir araç kiralama, transfer ve bayi sistemini hepsini bir arada tutan bir rezervasyon eklentisi. Araç rezervasyon eklentisi diyebiliriz. Yaklaşık olarak bir seneyi aştı. Bir sene üzerinde ve hala da geliştiriyorum. Hala da gelişiyor eklenti. Bu videoda eklentinin ön ve arka kısımlarında yüzeysel bir kuş bakışı yapacağız ama ileriki videolarda daha detaylı rezervasyon nasıl yapılır ya da işte transfer nasıl yapılır, hem arka tarafta yönetici kısmında hem de ön tarafta bunları göstereceğim. Bugün biraz daha yüzeysel geçeceğiz. Hemen konuyu uzatmadan geçelim, eklentimizi bir bakalım. Eklenti hala tabii ki geliştiriyorum. Yapılacak işlemlerim var ama genel olarak baktığınızda %90'lık kısmı bitmiş diyebilirim aslında. 80-90'lık kısmı ve çalışıyor yani şu an zaten. En azından soran arkadaşlarımız vardı. Eklenti ne durumda, nasıl gidiyor diye, proje nasıl gidiyor diye. Bununla ilgili çalışmaları burada biraz böyle yüzeysel olarak göstereceğim. Hatta ileriki günlerde bir canlı bağlantıda yapacağım arkadaşlar. Şimdi WordPress için geliştirdiğim bir eklentiydi bu tabii ki. Ayrıca de WordPress'te ekibiyle, developer yani geliştirici ekibiyle yaşadığım tecrübeyi de sizlere anlatacağım. Şimdi WordPress ile araç kiralama ve transfer sitesi, yani sitesi derken eklentisi aslında ayrıyetten bir de bayi sistemi, yani bayilik sistemi üzerine kurulan bir eklenti oldu. Yani geniş çaplı bir eklenti. Filo yönetimi, online rezervasyonlar, transferler, bayiler, işte hepsini bir araya getirebiliyorsunuz. WooCommerce altyapısıyla ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Şu an eklenti GitHub üzerinde, GitHub repom açık zaten. Lite versiyonu tabii ki. Lite versiyonu da gayet yeterli aslında. İleriki bölümlerde göreceğiz. Kullanabilirsiniz, test edebilirsiniz hepsini. Pro sürüm, yani tüm özelliklerin, limitlerin kaldırıldığı Pro sürümünü görmek için de bir lisans key satın almanız gerekecek arkadaşlar. Çok cüzi fiyatlar, zaten verilen emeğe göre baktığınızda anlayacaksınız. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Bu seride, bu videoda neler yapacağız arkadaşlar? Genel bir tur atacağız. Hem backend yani yönetici kısmını hem de frontend müşteri tarafından ya da sitenin görünen tarafından işte ne yapar, neler yapabilir, kısa kodlarda neler var, onları göreceğiz. Sonraki videolarda bunun zaten YouTube kanalında bir oynatma listesi olacak. İşte rezervasyon nasıl yapılır, nasıl takip edilebilir, e-postalar, gönderilen e-postalar, ondan sonra işte bayi sistemin yönetimi falan, çok detaylı bir eklenti bu arkadaşlar. Bildiğiniz normal, basit, klasik bir eklenti değil. Çok dediğim gibi bir senedir uğraşıyorum ve hala da geliştiriyorum. Hala da gelişecek. Onları da yapıyorum aslında. Devam edecek. Bu yüzden de birden fazla videomuz olacak zaten ve oynatma listesi olacak YouTube'da. Eklenti hakkında aklınızda soru kalmayacak. Bütün soruları gidermeye çalışacağım. Hatta benim aklıma gelmeyen bir soru varsa onları da yorumlara yazın ki eklentimi testlerde de bunları da inceleyebileyim. Bunları da görebileyim. Dediğim gibi eklenti hala geliştiriliyor. Sizlerden gelecek geri dönüşler de burada çok önemli arkadaşlar. Araç kiralama WordPress'te yönetmek neden zor? Benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla birkaç tane böyle gene WordPress kütüphanesinde bulunan araç kiralama eklentileri var. Ben biraz daha hepsini bir arada, üçü bir arada derler ya. Üçü bir arada, hepsini bir araya getirdim. Çünkü bazılarında noksan kısım, yani sırf araç kiralama var, ya transfer olmuyordu ya transfer var, araç kiralama olmuyor ya da işte bayi sistemi farklı oluyor derken ben hepsini bir araya getirip o şekilde sunmak istedim aslında. Takvim alanımız zaten yönetici kısmına girdiğimizde göreceksiniz, bayağı şey var. En önemli, zaten eklentimizin en önemli özelliklerinden biri, tüm rezervasyon sistemlerinde sırf araç kiralamadan ziyade tüm rezervasyon sistemlerinde bir çakışma sistemi var. Yani aynı rezervasyon saati ya da işte araç olabilir ya da başka bir şey, zaman olabilir. Bunlara çakışmasını engellemek. Bu çok önemli bir şey aslında. Aynı rezervasyonu birden fazla kişiye satmak biraz sıkıntılı. Başınızı ağrıtacak problemler olur. Online ödeme, evet, WooCommerce altyapısıyla çalışıyoruz arkadaşlar. Eklenti ile ilgili aslında daha önce kanalda canlı yayınlarda çok konuşmuştum. Yani bu eklentiyi kaç defa bayağı tekrar baştan sıfırdan yazdım, ettim, bir daha sil baştan. Bu bir senelik süreçte yaşadığım çok büyük tecrübeler oldu. Çok şey öğrendim ve öğreniyorum da hatta. Çünkü kaynak sınırlı. Neden? Genellikle bu tip şeyleri çok fazla Türkçe kaynağında bulamıyorsunuz zaten. Yabancı kaynaklardan faydalanmanız gerekiyor. Bunları dediğim gibi yaşadığım tecrübelerin hepsini bir canlı yayında anlatacağım arkadaşlar. Sorularınız varsa da lütfen yazın ki ona göre de hem ben de gözden kaçırdığım şeyler varsa onları da bir araştırıp bakayım. WooCommerce altyapısını kullandığımız için gayet iyi.
Hatta şöyle bir şey diyebilirim. Araç kiralamada sırf olarak lokal olarak düşünmeyin, ben şey olarak da düşündüm bir yerde de. Bunun için de bir eklenti bile geliştiriyorum. Yani yurt dışından ödeme alabilmek. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de Stripe ya da işte diğer ülkedeki sanal post firmaları genellikle bu tip yurt dışı ödemelerini almanız için sanal post iznini alamıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Yani alanlar da çok zorlanıyordur diye düşünüyorum. Ben de başvurdum çünkü alamadım. En azından testlerimi denemek için başvuruda bulundum. Hepsinden de ret yedim. Bildiğiniz büyük sanal post firmalarından bahsediyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Yabancı bir sanal post firmasını kodlarını alıp kendime testlerimde kullanabileceğim bir sanal post eklentisi geliştirdim. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Test ettim tabii ki. Bayi sistemi. Burada şey de var arkadaşlar. Şimdi gerçi ileriki bölümlerde göreceğiz ama bir taraftan araç kiralama, bir taraftan da aracını kiralayacak insanların sizin sisteminizde, kendi sisteminizde dahil etme imkanını da sağlıyorsunuz. Yani bir taraftan onlar da para kazanacak tabii ki. Kazan kazan yani win-win diye düşünebilirsiniz tabii ki. Öyle bir bayi sistemi altyapısı var. Bayi sisteminde de burada çok zorlandım zaten. Bayi sisteminde çok zorlandım ama geliştiğini düşünüyorum. Geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir eksiklik ya da noksanlık olursa da bunları da zamanla tamamlayacağım. Peki BMW Rentiva nedir? Gerçi bunu videonun başında da söyledik. WordPress için eksiksiz bir araç kiralama ve transfer rezervasyon sistemi diyebiliriz. Bayi sistemini de eklememiz lazım tabii ki. Filo yönetiminden online ödemeye tek araçlık bir işletmeden light sürümü, yani bir aracınız varsa, bir ya da iki aracınız varsa çok rahat light sürümünü, yani eklentiyi almanıza gerek kalmayabilir tabii ki, ama bana destek olmak için en azından eklentinin gelişmesini istiyorsanız bir yerde de tabii ki lisanslı sürümünü kullanmanızı tercih ederim en azından. Ama illa alacaksınız diye bir şey yok. GitHub reposundan neden diye şu an böyle düşünüyorum. Neden GitHub reposunda WordPress kütüphanesinde değil diye sorular gelebilir aklınıza. Bunu dediğim gibi bir canlı yayında size yaşadığım tecrübeyi, WordPress geliştiricileriyle yaşadığım tecrübeyi anlatacağım size. Bunu diyebilirim tabii ki, WordPress eklentisi bu ve WordPress'in tüm güvenlik uygulama, ne diyeyim size, kurallarının hepsine uyan. Çünkü yaptığım testlerde test miktarlarını da göreceksiniz zaten. Varyasyonlarını da göreceksiniz. Hepsinden olumlu bir şekilde geçiyor zaten. Yani bu güvenlikle ilgili bir sıkıntımız yok. WordPress'in istediği bir güvenlik sıkıntısı yok ama bazı şartlardan dolayı, o da işte dediğim gibi bir sene önce bu işlere başladığımızda bu kadar bilgimiz yoktu ve kaynak da bulamıyordum açıkçası. Ondan sonra öğrenebildiğimiz şeyler var. Başımızdan böyle acayip şeyler geçti. Filo yönetimi yönetici kısmında, araç ekleme kısımlarında hepsinde gözüküyor. Rezervasyon motoru var. Takvim ve müsaitlik kontrolü yapan bir altyapıda algoritma var. Araç kontrolünü yapıyor. Müsait mi değil mi bunları kontrol ediyor. Müsait değilse bu araca, kiralamak istediğiniz araca denk ya da benzer araç öneriyor size. Böyle bir algoritma da var tabii ki eklentinin içinde. WooCommerce ile güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. Yurt içindeki ödemeleri de normal sanal post firmalarından zaten hizmet alabilirsiniz. Transfer ve pazar yeri, noktadan noktaya transfer alanları ya bölgeyle alakalı bir şey, lokasyonla alakalı bir şey bu noktadan noktaya. Yani bir ring aracı değil, bir noktadan bir noktaya hani sürekli dönen bir araç değil. Belli noktalara mesela araçlarınızı yönlendirme, işte fiyatlandırma falan, bunları falan hepsini yapabiliyorsunuz. Müşterinin aklına bir soru işareti kalmıyor icabında. Hangi noktalarda hangi araçların olduğunu da görebiliyorsun. Hepsini göstereceğiz arkadaşlar, göstereceğim. Peki bu eklenti kimin için? Şöyle diyebilirim. Birincisi, dediğim gibi bireysel olarak kendi bir araç kiralama şirketiniz var, işletmeniz var. Bunu kendi şirketinizde tüm rezervasyonlarınızı, transferlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem arkada çalışacak. Otomatik tabii ki e-postalar, işte ödemeler, hepsini takip edebileceksiniz. Ama burada tabii ki Light sürüm kullanabilirsiniz. Tabii ki Light'te belli limitler var. Light sürümünde hani ücretsiz olan da limitleri geçmediği sürece hiçbir sıkıntı yok. Eğer zaten şundan dolayı yaptım ben. Eklentiyi zaten burada test edeceksiniz, deneyeceksiniz zaten. Eğer gerçekten de belli limitlerin üstünde aracınız ya da iş yapıyorsanız otomatikman zaten kendiniz pro sürüme geçmek isteyeceksiniz. Onu söyleyeyim zaten. Burada bireysel kendi aracınız olabilir, kendi kiralama işiniz vardır ya da transfer yapıyorsunuzdur. Bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Bir internet sitenizde bu eklenti, WordPress siteniz var. Bu eklentiyi kurduğunuzda ayarlamaları yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir de ajans demeyeyim de yani geliştiricilere, mesela bir araç kiralama ya da bir transfer web sitesi isteyenler için, bu işleri yapanlar için, developer diyeyim ya da geliştirici
tecrübeli diyeyim işte bu işlere yapanlar için bu eklenti çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Neden? Shortcode var, Gutenberg blokları var, Elementor widgetleri var arkadaşlar. İstediğiniz gibi kurulumlarını hangisini kullanıyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Burada ona çok önem verdim bir yerde de. Yani sırf Elementor değil, kimisi blokta çalışmak isteyebilir, kimisi klasik shortcode'da çalışmak isteyebilir. O yüzden de üçünü de koydum. Eklentinin içinde var yani. Light ve Pro iş modeli. Şu an GitHub repomuzdan açık zaten arkadaşlar. Adresleri zaten videonun da açıklamalarında olacak. Light sürümünde çok rahat kullanabilirsiniz. Hatta şunu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Eğer bilgisayarınızda lokal bir altyapınız varsa, yani lokal server altyapınız varsa, buraya kurulumunu yaptığınız bir WordPress'te kurduğunuzda tüm Pro özelliklerini görebiliyorsunuz. Bunu niçin yaptım? Eklentiyi geliştirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Yani bunu çok fazla eklenti yapmaz. İşte kodlarım çalınır, şu olur, bu olur, bilmem ne falan. Benim öyle bir kaygım yok arkadaşlar. En azından insanlara faydalı olmasını istiyorum. Kazanmasını da istiyorum. Ben de kazanmak istiyorum tabii ki. Kendi bilgisayarınızda bir lokal server sisteminiz varsa, Xampp olabilir, LAMP olabilir, herhangi bir lokalde, çünkü sistem bunu tanıyor. Artık config ayarlarında, config dosyasında debug kısmını da açtığınızda, yani açık olduğunda direkt Pro modülünü görebiliyorsunuz. Bütün Pro özellikleri açılmış oluyor, limitsiz oluyor yani. Onu söyleyeyim. Developerlar için bu isterseniz. Ama internette tabii canlı bir internet sitesinde kurduğunuzda Lite olarak kurabiliyorsunuz. Bunu GitHub'tan ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta da takipte kalın. Dediğim gibi bu eklenti geliştiriliyor. Geliştiriyorum hala. Ufak tefek makyajları yapılıyor. Cilalanıyor gene. Özelleştirmeleri yapılıyor. Başka şeyler de eklenecek. Zamanla eklenecek şeyler de var çünkü. Bunları da yapıyorum. O yüzden de GitHub repomu muhakkak takip alın arkadaşlar. GitHub böyle çok karışık bir şey değil. Direkt olarak zaten orada WordPress'te kurulum paketi olarak da indirebileceğiniz bir alan var zaten. Pro lisansı da alabiliyorsunuz. Şu an erken erişim. Yani erken erişim nedir arkadaşlar? Erken erişimi açıyorum. En azından sizler daha uygun fiyata sahipleniyorsunuz, alıyorsunuz, eklenti kullanabiliyorsunuz. Gelecek olan, çünkü eklenti tamamlandığında, bittiğinde ya da diyeyim artık bütün işlemleri bittiğinde bu şu anki fiyatlarında olmayacak, onu söylüyorum. Çünkü o yüzden de hem de bana destek olmak için de en azından uygun fiyata eklentinin lisanslı Pro sürümünü alabilirsiniz arkadaşlar. Senelik, hatta aylık, bir ay alıp deneyebilirsiniz de. İsterseniz de senelik olarak lisans alabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hoşunuza giderse devam edersiniz. İsterseniz etmezsiniz tabii ki. Light sürümle, ücretsiz sürümle bugün başlayıp işiniz büyüdükçe de vpalemi.com üzerinden Pro lisansını alabilirsiniz arkadaşlar. vpalemi.com'da gene benim kendi sitem. Bunu da yurt dışı için yaptım arkadaşlar. Yurt dışı satışları için yaptım. Türkiye'de ne yazık ki Stripe tarzı yurt dışı ödemelerini almakta zorlandığımız için, kullanamadığımız için, Türkiye'deki sanal post firmaları da size 1000 dereden su getirdiği için de, sürekli red verdikleri için de ne yazık ki sanal post kullanamıyorum. Abonelik sistemi olan bir sanal post kullanamıyorsunuz bir de. O yüzden de yabancı bir sanal post üzerinden bu siteyi kurdum. Orada faaliyette. Evet. Büyük resim 2 dünya. Yönetim kısmında işte araç filosu, fiyatlar, rezervasyon, takvim, transfer rotaları, bayi onay, finans, e-posta ayarları, aklıma gelen ya da kullanabilecek tüm ayarlar, sayfalar, işte güvenlik kısımları, test kısımları, hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Hepsini göreceksiniz zaten. Bu eklentinin ne kadar bir emek harcandığını zaten fark edeceksiniz. Frontend kısmı, yani müşteri tarafında gene arama, işte araç listesi, rezervasyon sayfaları, ödeme kısımların hepsini, bayi panelini, mesela bayi olması başvurusu yapılıp kabul edilenlerin bayi paneli sayfası farklı. Bunları da göstereceğim size. Yönetim paneli geçebiliriz. Şimdi yönetim panelimiz neler var, nelere bakacağız, onları böyle hemen hızlıca bir bakalım, detaylara bir bakalım. WordPress'te uyumlu bir yönetim panelimiz var arkadaşlar. Eklentinin burada gördüğünüz gibi menüleri, sayfa menüleri falan var. Burada tabii ki lokalde olduğu için Pro özelliklerin hepsi gözükmekte. Yani bayi yönetimi menüleri burada gözükmekte zaten. Kontrol panelinde eklentinin en fazla ihtiyaç duyduğunuz özellikleri hızlıca görebileceğiniz bir alan zaten. KPI kartlarından tutun da hızlı işlemler butonuyla, işte yaklaşan operasyonlar, son rezervasyonlar, gelirle ya da bekleyen ödemeler, depozitosu yapılmış, işte depozito
sırasıyla seçilmiş ama ödemesi yapılmamış gibi ödemelerin görebileceğiniz bir alanımız var burada. Hızlıca genel olarak eklentiye, yani yaptığınız işe bir hakim olma sayfası diyebiliriz. Önemli olan tabii ki eklentide 4 tane ana özelliğimiz var. Birincisi araçlar kısmı. Araçlarda eklediğimiz araçları burada bir takvimi görüyorsunuz. Hangi aracın hangi günlerde müsaitliği olup olmadığını ya da rezervasyon olup olmadığını falan hepsini burada görebiliyorsunuz. Bir rezervasyon onayı aldıysa burada görebiliyorsunuz. Pop-up olarak açılıyor. Bakın işte rezervasyon detaylı bilgileri falan görebiliyorsunuz. Ödeme bekliyorsa sarı renkte gösteriyor. Ödemesi ya da depozitosu yapıldıysa onaylandı. Rezervasyon tamamlandığında, yani araç teslim geri alındığında, iş yeri geri aldığında o aracın rezervasyon tarihleri yeşil renge dönüyor tabii ki. Listemizde de bu şekilde yüklediğimiz araçlar, bakın. Bayilerde tabii ki burada hangi bayinin eklediğini görebiliyorsunuz. Plakası, konumu, fiyatı, aracın özellikleri. Hatta bir tane araç içine girip bakalım. Yani WordPress'te çalışıyorsanız bunlar size aşina gelecektir, göreceksiniz. Yaşam döngüsü durumu bu bayileri ilgilendiren bir özellik aslında. Burada bayiler kendi puanlarını ve durumlarını görebiliyorlar. İşte aracımızı öne çıkarabiliyoruz. Öne çıkan bir görsel ve galerimiz var. Burada araç galerisi ekleyebiliyorsunuz. Aracın hangi günlerde kapalı açık olacağını isterseniz seçebilirsiniz. Aracın detaylarını burada doldurabilirsiniz. Kilometre, koltuk sayısı, işte modeli, rengi filan, o bu hepsini, işte araç özellikleri ne varsa aracın özelliklerini yazabilirsiniz. Ekipmanlarını yazabilirsiniz. Araç kategorisini seçtikten sonra biliyorsunuz transfer modülü de var zaten. Şimdi o da ayrı bir menüde var zaten, ama burada araçta aslında transfere açılacaksa da yalnızca transfere ya da her ikisinin, hem transferde hem rezervasyonda kullanılacaksa bu araç, buradan seçimini yapabiliyoruz. Aracın özelliğine göre işte eğer transferde de kullanacaksanız, VIP transfer yapacaksanız, yani şoförü haricinde koltuk sayılarını yazabiliyorsunuz. Maksimum yolcu sayısı, işte bu zaten sadece transferde diyor. Bagaj puan, işte bir puanlama yapabilirsiniz. Böylece arama yaparken de büyük çanta ve küçük çanta kaç puana denk geliyorsa ona göre bir filtreleme yapıyor tabii ki. Akıllı bir filtreleme yapıyor. Detaylı bagaj limitleri var. Bir de transfer fiyat çarpanı. Bunları tamamen siz özelleştirebilirsiniz. Sabit değil bunlar. Hardcode değil arkadaşlar. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz çarpan fiyatı kullanmazsınız. Çarpan fiyatı nedir transferde? Şimdi model olarak bir normal ekonomik bir araç da aynı lokasyonda, aynı rotaya giden araç, bir ekonomik var, bir de lüks bir araç var. İkisinin de fiyatı aynı olmayabilir. Olmaması lazım zaten baktığınız zaman da. A noktasından B noktasına giderken bir ekonomik araçta gitmek var, bir de lüks bir araçta gitmek var. Bunu fiyat çarpanı olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Evet, geçelim rezervasyonlar kısmına. Bunları detaylı şekilde anlatacağız zaten. Diğer videolarımızda olacak arkadaşlar. Yani detaylı olarak hepsini değineceğim. Şu an yalnızca genel bakış yapıyoruz bildiğiniz gibi. Rezervasyonlarda gene ayın günleri var. Hangi günde işte eğer bir rezervasyon ya da bir iptal olduysa burada görebiliyorsunuz, gene bilgilendirme açılıyor. Buradan erişebiliyorsunuz. Hangi günde hangi rezervasyon var hepsini görebiliyorsunuz. Bir rezervasyon listemiz var. Gördüğünüz gibi hangi tarihlerde, saatte, hangi araca, rezervasyon numarası, müşteri bilgileri, fiyatı, depozito ödenmiş mi, ödenmemiş mi, tamamlanmış mı, transfer mi, kirada mı, hepsini buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar, bu da otomatik olarak. Hatta manuel olarak da isterse müşteri sizi telefonla aradığında, internet sitesinden değil de telefonla ulaştığında bir buradan sipariş de, yani rezervasyonda oluşturabilirsiniz. Öyle bir özellik de verdim. Buradan kendiniz tabii ki müşterinin istediği şeyi de şekilde doldurup rezervasyonu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Transfer ve konumlar aslında birbiriyle bağlantılı. Belirlediğiniz konumlarda transfer rotaları, standart rotalar oluşturabilirsiniz. Sabit rotalar oluşturabilirsiniz ve bunlara da fiyatlandırmaları da yapabilirsiniz. Bu hem sizin için hem de bayileriniz için kullanılacak bir sistem bu arkadaşlar. İşte test edilecek, fiziki olarak da test edip geri dönüşler baktığında gerçekten de verimli mi değil mi bunu da göreceğiz zaten. Ben kendim yaptığım testlerde gerçekten de verimli buldum. Bir müşteri olarak girip işte bir transfer yaptığımda ne ödeyeceğimi, hangi araçların müsait olduğunu görebildim. Hangi lokasyonlarda olduğunu görebildim. İşte buradan rotayı yazıyorsunuz. Tabii konumlarda belirtmeniz lazım ki burada gözüksün. Bunları da gene detaylı şekilde anlatacağım. Başka da önemli olarak mesela bayi yönetimine bakabiliriz. Eğer bayi modülünü de açarsanız, isterseniz açmayabilirsiniz de tabii ki. Size kalmış bir şey. Müşteriler aracı olup transferde ya da rezervasyonda kullanmak isteyen, sizde bayi olmak isteyebilirler. Onların başvurularını inceleyebilirsiniz. Size bir başvuruda bulunabilirler.
sefer gene sitenin hesabım sayfasında menüde bayi başvurusu diye bir menü var. Oradan başvuru yapabiliyorsunuz. İşte gerekli bilgileri doldurduktan sonra burada bakacaksınız. Yazışma ya da konuşma, görüşmelerle onaylayabilirsiniz. Buradan da onaylayabilirsiniz tabii ki yani. Ya da reddedebilirsiniz. Aktif bayileriniz varsa aktif bayilerinizi görebilirsiniz. Evet, aktif bayilerimiz var. İşte IBAN talepleri, bu güvenlik açısından böyle bir şey yaptım. IBAN'ların değişmesinde onay istiyoruz. Onu da geçeceğim şimdi. Hatta şimdi bir bayimize bakalım. İsterseniz bayiyi askıya da alabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman araçların hepsi tabii ki otomatikman geriye çekiliyor. Rezervasyonda ya da transferde gözükmüyor. Burada bir tane bayimizin bilgileri var mesela. Bir bayi nerede olduğu, telefonu, güvenilirlik puanı. Eklentide bir güvenilirlik sistemi var. Ödüllendirme, puanlama sistemi var aslında. Orada da burada işte güvenilirlik ve ceza geçmişi, sebepsiz yere rezervasyondaki bir aracı çekme ya da listelenmiş bir aracı çekme sebepsiz yere geçersiz nedenlerden dolayı sistem otomatikman bir ceza puanı veriyor. Tabii ki haklı yere de eğer geri çekildiyse bunu bayi size bildirdiğinde haklı bulursanız otomatikman puan geri iade ediliyor. Ödeme geçmişlerini görebiliyorsunuz. Buradan hepsini takip edebiliyorsunuz mesela. Tüm ödeme bayilerden belli bir hak ediş olduğu zaman bunun limitini belirliyorsunuz zaten. Pazar yeri mantığı şeklinde çalışıyor zaten arkadaşlar. Belli bir bedele geldiğinde bayi ödeme isteyebilir sizden. Siz de ödemesini yapacaksınız. Başka mesela bayi raporları var. IBAN. İlk önce şu IBAN taleplerine bakalım. Bayi IBAN talebinin değişmesini istemiş. Onaylayabilirsiniz. İsterseniz gerek kontrolleri yaptıktan sonra isterseniz onaylarsınız ya da reddedersiniz. Komisyon oranını ayarlıyorsunuz. Çünkü her yapılan rezervasyon ve transferden belli bir komisyon almak zorundasınız ki para kazanın. Burada komisyon oranını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak işte %10-15 olarak kesilmekte. Buradan isterseniz 10'a da düşürebilirsiniz ya da 5'e düşürürsünüz ya da hiç almazsınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ayarlar kısmında da gene bayi yönetiminde ödemeleri dondurabilirsiniz. Yani çeşitli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bakın burada işte bölgeleri seçebilirsiniz. Araç model yılını seçebilirsiniz filan şeklinde. Bayi raporlarına bakalım. Durumlara bir bakalım. Bayi raporları mesela bir itiraz var. Olmuş mesela işte araç geri çekildi. Ceza itiraz test aracı. Haksız uygulandı filan işte. Bakın gerekçe geçerli. Ceza iade edildi filan işte. Bu şekilde mesela puan geri yükleniyor. Öyle size bir raporlama olabiliyor tabii ki yapabiliyorsunuz. Bayi ödeme taleplerine baktık. Burada gösterebileceğim önemli ayarlardan biri de ayarlarda e-posta yani karşı tarafa bayilerimize veya müşterilerimize illa bayi değil müşterilerimize göndereceğimiz e-posta şablonları var. Bildirim şablonları var arkadaşlar. Bildirim şablonları dediğim gibi eklentinin zaten ana dili İngilizce ama Türkçe dil dosyası olduğu için de Türkçe kullanabiliyorsunuz. Normalde WordPress siteniz neyse hangi dilde kullanıyorsanız ya İngilizce ya da Türkçe olarak kullanıyorsanız o şekilde direkt olarak algılar zaten. Buradan bunlar hazır şablonlar zaten. İsterseniz siz kendiniz de düzeltirsiniz. Bir ön izleme yapabiliriz tabii ki. Hemen şöyle bir rezervasyon onayı müşteri tarafında onaylanmış bir rezervasyon e-postasını ön izlemesini yapalım. Bakın karşı tarafa giden bir onay rezervasyon e-postası bu. Burada gördüğünüz gibi birçok e-posta bayağı bir e-posta var. Birçok derken e-postası ön izlemesi yapabilirsiniz. Onaylandı. Şuna bir bakalım. IBAN değişikliği onaylandı. Bayiye onaylandı. İşte bakın bu şekilde. E-posta ayarlarımızı buradan e-posta ayarlarımızı kendi isminize göre e-posta adresinize göre, renge göre bakın. Bunları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarda sıkıntı yok. Bağlantısı kontrol edebilirsiniz. Zaten kurulum sihirbazında eklentinin kurulum sihirbazı menüsünde burada e-posta ayarları var. Mesela bu eklentiyi ilk kurduğunuzda ilk karşınıza çıkacak sayfa bu olacak size arkadaşlar. Kurulum sihirbazı burada tavsiye edilen değerler ve sizin hostingdeki değerlerinizi gösterecek burada. Bu şekilde gösterecek. Hemen şöyle bunu lokalde tabii ki benimki lokalde olduğu için SSL sertifikası yok. İşte lisans var mı yok mu? Yani Livestream kullanıyorsanız burada Livestream olarak gösterir. Yoksa bir lisans varsa lisans anahtarınızı gösterir ya da lisans satın almaya gidersiniz abi. Gerekli sayfalar kısmı var. Burada en başta kurmanızı istediğim tabii ki siz kendiniz de manuel olarak kurabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Kısa kodları sitesi olduğu için siz de kurabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de direkt eksik sayfaları da oluşturtabilirsiniz. Bastığınızda direkt oluşturur. E-posta olarak bir SMTP programı kullanıyorsanız yazdığı gibi bu iki SMTP eklentisini WordPress eklentisini tavsiye ediyorum. İkisinden
ikisinden birisini kurun ya da sizin sevdiğiniz beğendiğiniz bir şey varsa gene kurabilirsiniz tabii ki, neden olmasın. Ön uç ve ekran demiş. Bizim eklentimiz WooCommerce eklentisiyle entegre çalıştığı için arkadaşlar, WooCommerce eğer eklentisi olmazsa eklentiyi zaten kuramazsınız. WooCommerce'in kurulu olması lazım ve ayarlamanız lazım. Yani ayarlarını yapmanız lazım tabii ki sağlıklı bir çalışma için. Burada direkt olarak WooCommerce'ten zaten o ayarları alıyor, gösteriyor zaten. Demo veriler kısmı var. Burada da bir bilgi olsun amacıyla, gerçi çekeceğim videolarda göreceksiniz, edeceksiniz ama gene de siz kendi sitenizde de görmek istiyorsanız da burada demo verileri yükletebilirsiniz arkadaşlar. Demo veriler otomatikman kendi veri tabanına demo olarak kaydedildiği için baktınız, eklediğiniz hani demo verilerde neler var, nerelere yüklenmiş. Ondan sonra da belli bir süre içerisinde de zaten isterseniz size bir uyarı veriyor. Zaten diyor ki işte 3 gün, 5 gün ya da 7 gündür hala demo verisi kullanıyorsun. Bunun size uyarısını yapıyor zaten. Gerçek verilere geçmeden önce de lütfen demo verilerini kaldırın. Temizleme butonu çıkacak zaten. Demo verilerini yükledikten sonra da temizleme butonu çıkıyor. Demo verilerini temizledikten sonra gerçek kullanacağınız verileri yükleyin bence. Demo verilerin üstüne kesinlikle gerçek verileri yazmayın arkadaşlar. Özet ve testlerde artık duruma göre, yaptığınız ayarlara göre burada hepsi işte yeşil çıkar zaten. Ondan sonra da zaten kurulumu tamamlarsınız. Arka tarafta hızlıca, yani yönetim panelinde göstereceğim hızlıca bu alanlar oldu. Çünkü videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Detaylı olarak videoları çekilecek arkadaşlar. Müşteri deneyimi olarak bir bakalım neler var. Yani bir müşteri olarak ve bir de bayi hesabı. 2 tane hesaptan bir bakış yapacağız. İşte bir araç kiralama nasıl olur ya da işte bayinin panelinde neler var, bayi paneli neler görüyor, bunlara bakacağız arkadaşlar. Araç detay, rezervasyon, sihirbazı, detay sayfası, araç özellikleri, galeri, fiyat, işte bunları, şimdi rezervasyonlarla ilgili biraz onları göstereyim size de. Şimdi bir tane bayimizin, bayi değil aslında, müşterimiz, bir müşteri. Müşterinin gözünden sayfamıza bakıyoruz. Burada menüde bakın şeyi yok. Bayi olun sekmesi, menüsü yok. Neden? Çünkü şu an mmrentiva.com'da, yani canlıda lisans olmayan light sürümü kullanıyorum arkadaşlar. Daha lisanslı sürümü kurmadım. Yani lisans eklemediğim için light sürümde bayi menüsü gözükmez arkadaşlar. Gözükmüyor. Abu Darba'yı işte bakın burada zaten birçok rezervasyonları var. Onaylanan ve iptal edilenler var. Hemen şöyle bir tane onaylanmış rezervasyonuna bakalım. Bilgileri görüyorsunuz. Burada bu şekilde bakın, depozito ödemeli seçmiş. Depozitosunu ödemiş. Kartla, kredi kartıyla depozito ödenmiş. Bakın ödeme, depozito ödenecek tutar. Kalan miktar. Buradan isterseniz kalan miktarı da gene müşteri kendi hesabından da ödeyebiliyor. Ne yapıyor? Buna bastığınızda size kalan tutarda bir fatura, yani sipariş oluşturuyor arka tarafta. WooCommerce bir sipariş oluşturuyor bu bedel kadar. Aracı isterseniz bunu aracı teslim alırken de yapabilirsiniz. İsterseniz hiç ben aracı gideyim parayla marayla ödemeyle uğraşmayayım. Direkt buradan ödemesini yapmak istiyorum diye de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Araç rezervasyonları, evet aynı bu şekilde. Bakın biraz buralara cila yapacağım arkadaşlar. Cilalanacak bunlar. Favori araçlar, beğendiğiniz, sürekli kullanmak istediğiniz, kiralamak istediğiniz araçları, favorileri alabiliyorsunuz. Araç ödemelerinde de bakın yaptığınız işlemlerle ilgili, mesela şimdi iptal edildi tabii ki, bunlarda bir şey yok. Dekont da gönderebiliyorsunuz karşı tarafa. Dekont da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ödeme tamamlandı diyor. Durum tamamlandı. Yani depozitoları ödendi. Bakın depozito görebiliyorsunuz. Bunlar da zaten diğer menülerde WooCommerce'in menüleri arkadaşlar. Şimdi bir ön taraftan bir araç rezervasyonu yapalım. Hatta şöyle yapalım. Aramadan yapalım hatta. Kadıköy Rıhtım'dan bir araç kiralayalım. İlla burada lokasyon, tabii ki araç teslim alma yeri bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok. Tek yerde seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Kadıköy Rıhtım'dan dedik. Araç seçelim. Ne zamana? 15'ine olsun. Saat 10'da. Teslimimiz de 18 olsun. Arasın bakalım. Kadıköy Rıhtım'da bir şey bulamadık. İstanbul Havalimanı. Tabii ben lokasyonunu yaptığım için arkadaşlar bulamadık bir yerde. Başka bakalım. Kadıköy Rıhtım'da hiç araç koymamış mıyız ya? Evet. Kadıköy Rıhtım'da hiç araç koymamışız. İstanbul Havalimanı'nda var. Sabiha Gökçen'de var. Taksim'de var. Kadıköy Rıhtım'da yok. Antalya'da var mıymış? Orada da yok. Esenboğa'da var mıymış? Esenboğa'da varmış. Ulus Meydan'da. Orada da varmış. Bir Kadıköy Rıhtım'a koymamışız. O zaman Taksim Meydan'dan bakalım. Yani lokasyon seçmeden de mesela arama yapabilirsiniz. Çıkan araçlar 15 ile 18'i arasında çıkan araçları, bize müsait olan araçları arkadaşlar gösteriyor. Normalde 6 tane aracımız var baktığınızda. Bir tanesi gerçi transfer aracı, 5 tanesi normal araç. Bu şekilde bakın. Şimdi gerçi sabitledim ama Mercedes'e gidecek şimdi detay
sayfası ama detay sayfasında şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bunu bilerek yaptım. Yani bu bir bug değil aslında. Araç detayı boş sayfa olmasın diye kısa kodlar bu tüm demolar sayfasında araç detay sayfası boş gözükmesin diye bu şekilde yaptım da sabitledim yani. Ama normalde burada işte Mercedes değil de şey olacaktı. Seçtiğimiz aracın resimleri, görselleri falan olacaktı yani. Bu şekilde araç görselleri var. İşte detayları, bilgileri, yorumda yazabiliyorsunuz. Tabii ki ama doğrulanmış müşteri olmanız lazım bir yerde. İşte burada müsaitlik takvimini görüyorsunuz. Şimdi biz tekrar geri gidelim. Kendi aracımızla seçeceğimiz araçla mesela neyi seçelim? Volkswagen'i seçelim. Şunu seçelim. Seçtik. 15, 18. Evet 18 seçmiştik zaten. Sabiha Gökçen'den teslim almamı. Dediğim gibi yani ben lokasyonlara böldüğüm için araçlar yoksa bir tane lokasyonda yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. İlla hani ben farklı varyasyonlar denediğim için bu araç sırf Sabiha Gökçen'de olarak düşünmeyin kesinlikle. Araç mevcut diyor. Bu şekilde bunları da doldurduk. Otomatik olarak hesapladı. Evet rezervasyon yap diyorum. Bilgilerim geldi. Kredi kartı depozito mu yoksa tam ödeme mi? Depozito olarak ödemek istiyorum. Şartları kabul ettim. Siparişi onayla diyorum. Evet e-posta geldi zaten. Burada direkt kart bilgilerimi yazıyorum. Bunları doldurduktan sonra vergilendirme şu çünkü ülkeye göre vergilendirme yapıyor. KDV için de fiyat yaptığımız için siparişimiz tamamlandı. Yani depozito rezervasyonumuz tamamlandı sonuçta. Depozito ödemesini yaptık. Kalan miktarda burada görüyorsunuz bu şekilde yazıyor. İsterseniz kalan miktarı buradan gene yapabilirsiniz ya da yapmazsınız. Ayrı bir şey. Burada başka gösterebileceğim rezervasyonla ilgili çok fazla böyle müşteriyi yormadan aslında evet rezervasyonu tamamlatabiliyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? WooCommerce altyapısını kullandık. WooCommerce altyapısıyla arkadaşlar güvenli bir şekilde ödememizi hallettik. WooCommerce'in desteklediği tüm ödeme yollarını seçebiliyorsunuz arkadaşlar ya da kurabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Yani bunun rahatlığı ve güvenliği de var arkadaşlar. Bayi paneline bakalım arkadaşlar. Bayi hesabımıza bakalım. Mehmet Çelik isminde bir bayimiz var. Bakın bu tabii ki nerede? Lokalde olduğu için tüm limit olmayan yani limitsiz pro sürümü eklentiyi kullanıyoruz. Orada tabii ki ne oluyor? Bayi özellikleri de gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir bayimizin paneline bir bakalım. Bayi paneli bu şekilde bir genel bakışı var. İlanlar var. Burada araç ekleyebiliyoruz. Normal site yöneticisinin araçlar kısmında, araçlar sayfasına, araç ekleme sayfasındaki tüm özellikleri hemen hemen hepsi aynısı arkadaşlar. Hepsi var burada. İstanbul'dan kayıt yaptığımız için siteye kaydımız İstanbul olduğu için mesela konum şehri İstanbul. Aracımızda otomatik olarak nereden kayıt olduysanız orada transfere ya da rezervasyonu açıyorsunuz. Bilgileri dolduruyorsunuz. Gene bu şekilde bakın hizmet seçme var. İşte ne var? İster transfer ister de ikisi birlikte kiralamada. İşte gerekli bilgileri dosyaları yüklüyorsunuz. Site yönetimine aracın onaylanması için gönderiyorsunuz arkadaşlar. Aracınız onaylandıktan sonra eğer rezervasyon gelirse rezervasyon taleplerini buradan takip edebilirsiniz. Muhasebe ve ödemeler kısmında hak ettiğiniz ödemeler, bekleyen beklemeler, işte minimum ödemeler bakın beklemede şu an yönetici hatta bir not yazabilirsiniz. Ödeme ayarlarında IBAN talebi değiştirilmesi talebinde bulunduğumuz için bakın bu şekilde bir uyarı var. Bir mesaj bölümümüz var gene burada site içerisinde. Mesela burada rezervasyonu ya da işte ne bileyim bölümü neyse site yönetimine mesaj gönderebilirsiniz. Yani destek masası, güvenilirlik ve ceza dediğimiz kısımda işte gene videoda söylediğim gibi bu ihtimali engellemek için yapılmış bir sistem arkadaş. Ne yapıyor? Sebepsiz yere aracınızı listeden çıkartmak, durdurmak, geri almak, rezervasyondayken geri çekmek bunlar belli bir puan, eksi puan falan yapıyor. Ama tamamladığınız her başarılı puanda da tabii ki artı puan alıyorsunuz. Yani 100 puandan düştüğünüzde mesela örnek olarak 60 puana düştünüz. 60 puandan tekrar 100 puana çıkabilirsiniz ama kurallara uymanız şartıyla. Suistimali engellemek için yaptığım, düşündüğüm bir sistem bu arkadaşlar. Şimdi güvenilirlik puanınız ne kadar yüksekte olursa arkadaşlar rezervasyonda müşteride sizi seçme olanağı daha fazla olabilir tabii ki. Araç listesinde bayi ve normal olarak gözükmekte. Araç kartlarında bayiden puan olarak hepsi falan gözükmekte. Bu da önemli bir yerde aslında. Puanınızı düşürmemeye bakacaksınız. Profil bilgilerinden bu şekilde gene doldurabiliyoruz arkadaşlar.
Buy kısmında da anlatacaklarım, genel olarak anlatacaklarım bunlar, tabii ki detaylı olarak anlatacağız. Genel olarak eklentinin hemen hemen tam özelliklerini, yani önemli özelliklerini gösterdim. Videolar gelecek arkadaşlar. Tek tek hepsi gelecek. Ben bir taraftan da zaten bulduğum bug'ları, yani hataları, ufak hataları, onları düzeltiyorum işte. Yine fixliyorum. 27 tane shortcode, 22 tane Gutenberg blok, 23 tane Elementor widget'i var tabii ki. Hepsini kısa kod sayfasında gösteriyorum. Araç listesi, araç ızgara şeklinde gösterme, transfer, popüler transferler, bu falan hepsi yazıyor zaten. Üçü birbiriyle senkrondur zaten, aynıdır. Yalnızca birisi Elementor widget, birisi işte Gutenberg blok, WordPress'in, diğeri de klasik kısa kod. Genel olarak baktığımızda Rentiva ile ne yapıyoruz? İşte bir araç yönetimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Filo yönetimi, rezervasyon yapıyoruz, transfer yapıyoruz, WooCommerce altyapısını kullanıyoruz, ödeme. Bayi kısmımız var. Pazar yeri oluşturabiliyoruz. Raporlama sistemimiz var. Hem Gutenberg blok, hem klasik, hem Elementor. Ayrıyeten REST API sistemimiz var arkadaşlar. Nedir bu REST API'de? Cep telefonları için uygulama oluşturabiliriz arkadaşlar. Yapacağım. Düşünüyorum. Planım var. API sayesinde Android ve iOS sistemlerine çalışacak uygulamada geliştirebiliriz. Bu eklentinin geliştirmesi olabilir tabii ki. REST API'lerimiz var. Şimdi bundan sonra ne olur? Eklenti ile ilgili eğer videoyu seyrettiğinizde aklınıza takılan, sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlar kısmına yazın. Videonun altında yorumlara yazın. E-postayla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp'ta da ulaşabilirsiniz bana. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Eklenti indirebileceğimiz GitHub reposunun adresi de orada olacak. Kanala abone değilseniz lütfen zaten abone olun ve bildirim zilini de açın. Çünkü bu eklentiyle ilgili çok video gelecek. Çok eğitim videoları gelecek aslında. Bundan sonra çünkü yapılacak başka projeler de düşünüyorum ama en önce bu eklentimizi tam anlamıyla herkesin de kullanabileceği, yani özellikle bu araç kiralama transfer sistemi ya da işte bir pazar yeri oluşturmak isteyen arkadaşlar için anlayabilecekleri şekilde videoları çıkarmak, bir kere oluşturmak. Bunlar bittikten sonra tabii ki eklentimizi durmayacak. Devam edeceğiz. Geliştirmeye devam edeceğim. Onun haricinde tabii ki başka büyük bir projeye daha başlayacağım arkadaşlar. Ufak tefek birkaç tane projem var zaten. En azından onlarla ilgili gene bilgi vereceğim. Onları da takipte kalın. İşinize yarayacak. Özellikle de e-ticaret yapan arkadaşların işine yarayacak eklenti bir tanesi zaten. Onun da yarısına geldim. Hemen hemen çoğu kısmı bitti ama daha onunla ilgili video çekmedim. Daha bildiri yapmadım aslında. İkinci kısımda işte eklentimizi kurarız. Rezervasyon sistemini derinlemesine bir bakarız, inceleriz. Transfer modülüyle ilgili bir çalışma yaparız. Gene bölüm 3'te yaparız. Bölüm 4'te gene bayi sistemiyle ilgili. Şimdi bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da sizin de tabii ki test etmenizi istiyorum ki bana feedback, yani bir geri dönüş yaparsanız da eklentimizi daha hızlı ve daha iyi şekilde geliştirmeye imkanım olur açıkçası. Başka söylenecek bir şey var mı? Bugün başta işinle birlikte büyüt diyoruz tabii ki. Light sürümü, ücretsiz sürümü, yani GitHub repomdan indirebilirsiniz arkadaşlar. Release kısmında şu an versiyonumuz 4.63.0 olması lazım. Orada WordPress için ziplenmiş paketi var zaten. İndirip lokalde istiyorsanız ya da bir test sitenizde kurup deneyin, test edin, inceleyin, bakın. Aksaklık varsa onları yazın bana. Takıldığınız yer varsa lütfen yazın. Bekliyorum. Yani sizden bir geri dönüş bekliyorum en azından. Umarım bu eklentiyle insanlar bir şeyler yapabilir, bir gelir kazanabilir ya da bir arayışın çözümü olur. Hani rezervasyon, transfer gibi bir arayış içerisinde olan arkadaşlarımızın çözümü olur diye düşünüyorum. Hatta ileride hiç olmaz, belki de olmazsa bu eklentiyle uyumlu olacak bir tema projesi bile geliştirebiliriz diye düşünüyorum. İleriki zamanlarda tabii ki. Pro lisansımız vpalemi.com sitesinde, orada İngilizce tabii ki arkadaşlar. Şu an Türkçe dil desteği yok. İngilizce yurt dışı satışlar için onun için hazırlandı zaten o site vpalemi.com. Ama yurt içine alış yapmak istiyorsanız bana dediğim gibi maxhandmade.com sitemden ulaşabilirsiniz ya da e-postalardan ya da WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz bana. Buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ederim. Başka söylenecek ne var diye bakıyorum. Başka bir şey kaldı mı diye. Dediğim gibi bir sene uzun bir süre bu eklenti ve şunu da düşünün arkadaşlar. Bakın ben bunu tabii ki yapay zeka ile birlikte geliştiriyorum. Cloud'da çalışıyorum. Bir sene önce yapay zeka seviyesi bu kadar böyle değildi aslında. Yani şu an biraz daha hızlandırdı beni. Gelişmelerden dolayı, çünkü modellerin de artması, gelişmesi sizi gerçekten de hızlandırıyor bir yerde çünkü. Bir sene önce bu kadar değildi. Bir sene önce Cloud'un yanında anti-gravity
şirketi, işte Gemini ile çalıştım, ChatGPT ile, yani üçünü de, hatta başka modeller de baktım, denedim ama yani şunu gördüm, şu an kod sisteminde, şu an ama diyorum tabii ki, yani yarın ne olacağı belli olmaz. Cloud'la birlikte son 3-4 aydır, hatta 4-5 aydır Cloud'la birlikte gidiyoruz. Onunla birlikte işte onu yönlendirmemle, o tabii ki kodları yazıyor ama ben test ediyorum, bakıyorum, deniyorum, bakıyorum. O kontrol ediyor, o yazıyor kodları bir yerde. O şekilde ilerletiyoruz. Evet, buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ediyorum sabrınızdan dolayı. Umarım dediğim gibi güzel bir ürün olacak, bir paylaşım olacak bu eklenti. İnsanların ihtiyaçlarını görecek diye düşünüyorum. İnşallah olur tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.